Abdülkadir Geylani Hazretleri Fütuhul Gayb, Alemlerin Kapısı. 26. Yüzünden peçeyi kaldırmanın yasaklanmasına dair. Allah'ın razı olduğu ve razı kıldığı buyurdu: yüzündeki peçeyi açma, ta ki kalbin bütün hallerde mahlukata sırt çevirinceye, hevan zail oluncaya, irade ve isteğin de kayboluncaya kadar. Böylece dünya ve ahiretteki oluşlardan fani olursun ve içinde Rabbin Azze ve Celle'nin iradesi dışında hiçbir şey kalmayan kırık kalp gibi olursun. Bununla Azze ve Celle'ye, onun hükmüne koşarsın. Ziyaretçi çıkarsa nur hasıl olur. Rabbinin dışındaki bir şey için kalbinde yer kalmaz. Bir giriş yeri de yoktur. Kalbinin kapıcısı kılındın. Ve sana tevhid, azamet ve kudret kılıcı verildi. Göğüs sahanda kalbinin kapısına yaklaştığını gördüğün her şeyin boynunu vurdun. Böylece dünyanda ve ahiretinde nefsin için bir heva, bir irade, bir istek kalmaz. Yani bir bağ kalmaz. Rabbin Azze ve Celle'nin emrine ittibadan başka, nefsinin onunla vukuf edeceği ve onun kaza ve kaderine razı olacağı ne işitilen bir kelime ne de tabi olunacak bir inanç kalır. Aksine onun kaza ve kaderinde fani olmuştur. Böylelikle nefsin, mahlukatın ve onların inançlarının kölesi değil, Rab Azze ve Celle'nin emir kulu olmuş olur. Sendeki bu durum devam ettiği zaman kalbinin çevresinde kıskançlık otağları kurulur ve azamet hendekleri açılır. Kalbin ceberut sultanı, hakikat ve tevhid askerleriyle korunur. Bundan başka orada Hak Azze ve Celle'nin muhafızları ikame edilir ki, halkın, şeytanın, nefs ve hevanın isteklerinden, batıl, arzu ve emaanlardan, kötülüğe amir olan nefislerin tabiatından kaynaklanan yalancı davalardan ve hevadan neş'et eden sapkınlıklardan kurtulursun. İşte o zaman eğer takdir olunmuşsa parlayan nurlardan, ışıldayan alametlerden ve olgun hikmetlerden nasiplenmek için halktan kimseler ard arda sana gelirler. Seni takip ederler ve sana uygun davranırlar. Keramat-ı zahireler ve uzayıp giden harikuladelikler anlatıldıkça, bununla yakınlıklar, itaatlar, mücahedeler ve Rab Azze ve Celle'ye ibadette zahmete göğüs germeler artırılır. Onların, mahlukatın tamamından korundun. Nefsin hevasına meyletmekten ve onun, halkın seni kabul edip yüzünü sana çevirmesinden kaynaklanan böbürlenmesinden de kurtuldun. Bunun sonucunda sana çok güzel bir zevcenin gelmesi takdir olunmuşsa ki o kifayetiyle ve diğer nimetleriyle güzel olandır, onun şerrinden de çevresinin ve ailesinin yükünü taşımaktan da korunursun. O, mutlu ve huzurlu bir bağış olarak kusurdan, hileden, kinden, gazaptan, gizli hiyanetten arınmış ve temizlenmiş bir şekilde yanında bulunur. O, sana musahhar kılınmıştır. O ve ailesinin yükümlülüğü ve yükümlülükten kaynaklanan eziyet senden kaldırılmıştır. Şayet ondan bir çocuk takdir olunmuşsa, o zürriyeti ve tineti bakımından salih olan göz bebeğindir. Allah Teala şöyle buyurdu: onun için hanımını çocuk doğurabilecek hale getirdik. Enbiya suresi 90. Ve yine Furkan'da buyrulur: bize göz nuru olacak eşler ve çocuklar bahşet, bizi takva sahiplerine önder kıl. Furkan suresi 74. Rabbim onu rızana layık kıl. Meryem suresi 6.
Bu ayetlerde yapılmış bütün dualar, sen bu duayı yapmış olsan da olmasan da senin hakkında kabul edilmiştir. Çünkü o kadın bunun mahalli ve ehlidir. Bu nimetlerle muamele görmüş ve bu menzilin ehli olarak kabul edilmiş olanların hayırlısıdır. Bu makamda ikame ettirilir ve onun için kurbet ve faziletten bir miktarı takdir olunur. Dünyadan herhangi bir şey ve onunla ilgili bir gelecek takdir olunmuşsa, ondan da artık bir zarar gelmez. Çünkü ondan sana düşen payı alman ve Allah Azze ve Celle'nin fiili ile onu tasfiye etmen gerekir. Emre imtisal ederek alınması emredilen şeyi almakla mükafatlandırılırsın. Farz namaz ve farz oruçtan dolayı mükafatlandırıldığın gibi, ondan senin payın olmayan kısmını ise ehline sarf etmekle emrolundun. Onlar, arkadaşlar, komşular, fakir olmalarından ötürü hak sahibi kılınmış kardeşlerdir. Bu pay sahipleri, içinde bulunulan halin gerektirdiği gibidir. Bu hali açığa çıkarırlar ve temeyyüz ettirirler. Bu haber göz ile görmek gibi değildir. İşte o zaman senin durumun saf bir beyazlık üzerine olur. Üzerinde ne bir toz ne de bir pislik vardır. Karışıklık, şek ve şüphe de uyandırmaz. Sana sabrı tavsiye ederiz. Rızayı, halin muhafazasını, mahfiyetkarlığı, zelilliği, konuşmamayı, susmayı, sakınmayı, kurtuluşu, sığınmayı, Allah'ı tavsiye ederiz. Sonra yine Allah'ı, başını önüne eğip susmayı, gözlerini kapamayı, hayayı tavsiye ederiz, ecel gelinceye kadar. Bundan sonra sana yardım eli uzatılır ve geçersin. Üzerinde olan elbiselerden soyunursun. Sonra ihsan, rahmet ve fazilet denizlerine daldırılırsın. Sonra oradan da çıkarılırsın. Senden nurların, sırların, ilimlerin ve garip şehirlerin elbiseleri de alınır. Sonra yaklaştırılırsın ve yeniden var edilirsin. Orada ilham ve ilhamla yenilenirsin. Konuşturulur ve nimetlendirilirsin. Zenginleştirilirsin. Cesur kılınır ve yükseltilirsin. Ve şu söze muhatap kılınırsın. Bugün katımızda yüksek makam sahibi ve güvenilir birisin. Yusuf Suresi 54. İşte o zaman Yusuf Es-Sıddık aleyhisselamın bu hitapla muhatap kılındığı zamanki halini ibret al. Bu hitap, Mısır'ın en ulu kişisi ve meliki Firavun'un ağzından yapılmıştı. Konuşan belki melikin diliydi, fakat marifet lisanıyla hitap eden o Aziz ve celil olan Allah'tır. Rahman, o melike zahir olan mülkü teslim etmişti. O Mısır mülküdür. Nefs mülkü, marifet, ilim, kurbet, seçkinlik ve yüksek menzilenin mülkü ise Allah Azze ve Celle'nin katındadır. O aziz ve rahim, mülke malik olmak hususunda şöyle buyurdu. İşte böylece Yusuf'u o yere yerleştirdik. Yusuf Suresi 21. Yani Mısır bölgesine. Orada dilediği gibi hareket etsin diye biz dilediğimiz kimseye rahmetimizi eriştiririz ve güzel davrananların mükafatlarını asla zayi etmeyiz. Yusuf Suresi 56. Nefs mülküne dair ise yine o alim ve hakim şunu haber veriyor. İşte böylece biz kötülük ve fuhşu ondan uzaklaştırmak için delilimizi gösterdik. Şüphesiz o ihlaslı kullarımızdandı. Yusuf Suresi 24. Mushaf-ı Şerif'te ilim ve marifet mülkü verilmiş olanın dilinden şunu söylüyor. Bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Şüphesiz ben
Allah'a inanmayan bir kavmin dininden uzaklaştım. Onlar ahireti inkar edenlerin ta kendileridir. Yusuf Suresi 37. Ey Sıddık-ı Ekber! Bu hitaba muhatap olduğun zaman ilmi azamdan en büyük pay sana verilir. Başarı ve ihsanla ödüllendirilirsin. Kudret ve umumi velayetle nefs ve onun dışındaki şeyler üzerinde tesirli emirle ve ahiretten önce ilahın izniyle dünyaya tekvinle mükafatlandırılırsın. Ahirete gelince ki o dar-ı selam ve cenneti ulyadır. Orada bir bağış ve bahşiş olarak kerim olan Mevla'nın veçhine bak. O umulandır ki onun için ne bir gaye ne de bir nihayet vardır. Bu hakikatlerde muvaffak kılan o Allah'tır. Çünkü o Rauf ve Rahim'dir. Seslendiren Abdullah Can.